İşte düşey aranın handikap konusu bu. Aralık bak kısmını boş bırakırsam. Formül maalesef hata vermiyor. Varsayılan olarak yaklaşık eşleşmeye, yani sanki buraya bir yazmışım gibi davranıyor. Ve bana yanlış sonuç veriyor. Düşey arayı anlattık. Öncesinde yapılması gerekenleri de konuştuk. Son bir konu. Bilinmesi gereken 6 tane benim için önemli not var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Düşey ara ilk eşleşmeyi bulur, sonraki değerleri görmez. 180.006 varmış. 2 tane sicil. Biri Ahmet Samsun, biri Nilay. Düşey ara ilk eşleşmeyi buluyor. Bir önceki konumuzda hatırlıyor musunuz? Lale Kolsuz ve Musa Balcığı sicili 180, 183 yapalım. Yani bana neyi getirdi bakın? İlk gördüğü Musa Balcı'yı getirdi. İkinciyi göz ardı etti. Yani ilk gördüğünü getirir, ikinci gördüğünü görmezden gelir. Bu önemli bir konudur. Bunu bilmeden düşey ara kullanmamalıyız. Düşey ara büyük küçük harfe duyarlı değildir. Mesela büyük elif bayraktar yazıldıysa küçük elif bayraktarla aradığınızda bulabilir, problem yok. Ama hani İngilizce'deki büyük i küçük i sorunları olabilir. Büyük küçük harfe de dikkat edilmesi gerekebilir diyebiliriz. Burası önemli konu. Yani sırf bu videoyu çekmemin belki en önemli konusu burası. Düşey ara varsayılan olarak yaklaşık eşleşmeyi bulur demişim. Şimdi onu bir anlatmak istiyorum. Mesela neyi yaptık? Bu sicili arıyoruz. Bu tabloda ismi getiriyordu değil mi? Şurası varsayılan olarak yaklaşık eşleşmeyi bulur demesi en sondaki kısım. Ben burayı 1 yaparsam Lale Kolsuz demiştim. Bakın çift tıklıyorum. Daha önce konuşmuştuk. En yakın eşleşmeye getirir. Yani 180.011 burada yok ama 180.011'e en yakın saması olan yer 180.006'ymış ve onu getirdi. Bunu istemeyiz değil mi? Zaten önceki konuda konuşmuştuk. Yalnız şöyle bir konu var. Ben eğer buraya bir şey yazmazsam, işte düşey aranın çok handikap konusu bu. Yani aralık bak kısmını boş bırakırsam. Formül maalesef hata vermiyor. Bakın çift tıklayayım. Varsayılan olarak yaklaşık eşleşmeye, yani buradaki sanki buraya bir yazmışım gibi davranıyor. Ve bana yanlış sonuç veriyor. Ve buradan bakın hiçbir eşleşme, her şey tam eşleşti zannederek bir rapor çıkarttığımızı düşünelim. O yüzden şurası çok önemli. Arkadaşlar tekrar söylemiş oluyorum. Aralık bak kısmını asla boş geçmiyoruz ve mutlaka 0 yazıyoruz. 0 yazmadan burayı geçmiyoruz. Bu çok önemli bir konu. Düşey aranın en temel, en önemli konusu. Atlanırsa yanlış rapor çıkar. Malum hata da vermiyor. Gördüğünüz gibi elif bayraktar burada da en yaklaşık eşleşmeyi vermiş. Dördüncü kural, tabloya bir isim verebilirsiniz. Zaten biz de vermiştik. Personel tablosu vermiştik. Yok hatası yazıyor ya. Şöyle örnek vereyim. Burada yok hatası sanki bir şeyler yanlış yapıyormuşum gibi olabilir. Bunun yerine diyor bir formülümüz var. Eğer yoksa diye onu kullanın diyorum. Eğer yoksa formülü. Bu da şöyle. Burada yapalım. Düşey aranın öncesine eğer yoksa yazıyorum. Taba bastım. Formülümüz burada bittikten sonra da en sonuna eğer bulamazsa şu hatayı ver. Ben kendim yazıyorum. Bulamadım diyorum. Tırnağı kapatıyorum. Enter diyorum. Çift tıkladığımda bakın daha düzgün bir veri oldu. Bulamadım kelimesi kendi belirlediğim en azından şuradaki yok kelimesinden daha düzgün duruyor. Son konumuz metin tipinde sayılar düşey arada eşleşme hatasına sebep olabilir diye bir konu var. Gördüğünüz gibi sayılar sola yaslamış. Yani metinsel bir hücrede sayısal içeriyor. Böyle durumlarda risk teşkil edeceğini düşünüyoruz. O zaman ne yapacağız? Mesela görselde gördüğünüz gibi hücreyi değerlerini yapıştıracağız, sayıya çevireceğiz ya da biçimlerinden arındıracağız. Böylelikle yanlış bir hatanın da önüne geçmiş olacağız.